Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır benden istenen bu güzel modeli sizlere anlatmak istedim. Bayağıdır popüler bir model olan pullu hırka. Size anlatacağım ölçüler 1-1,5, hatta çocuğun gelişimine bağlı 2 yaşa kadar kullanılabilir ölçülerde olacak. Modelimiz pamuklu ve pullu iplikten oluşuyor. Pamuklu iplikten 2 adet, pullu iplikten de yine aynı şekilde 2 adet temin ederek başlayalım. 5 adet de düğme gerekli. Şiş numaramız 4. Ben 3,75 ile öreceğim. Mevcut ise siz de bu numara ile örebilirsiniz. Yok ise 4 numara ile örebilirsiniz. Ölçülerine bakalım. Boy 32 santim. En 27 santim. Kol uzunluğu 22 santim. Genişliği ise 10 santim. Her iki düğme iliği arası da şöyle bir bakalım, 7,5 santim. Modelimizin arkası da yine aynı şekilde. Dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. Lastik örgü, düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Anlatıma geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Her zaman olduğu gibi desteğiniz benim için çok değerli. Videoma yorum bırakarak ve yorum kısmında hype yazan kısımdan puan vererek videomu hype'larsanız çok sevinirim. Yine bu da önerilenler kısmına çıkmasını sağlıyor videomun ve bana bu şekilde de destek vermiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatıma geçelim. Modelde kullandığım iplik Alize Cotton Gold. 100 gram 330 metre bir ip. Renk numarası da 518. Pullu ipliğim ise Nevel Shine. Onun kodu ise şöyle bakalım, 6. Bunu internetten temin edebilirsiniz arkadaşlar. Artık tuhafiyelerde de satılmaya başladı. Oralardan da temin edebilirsiniz. Pamuklu ipliğimiz ile başlayalım. Şişim 3,75. Eğer sizde mevcut değilse 4 numara şişte kullanabilirsiniz. Modele 70 ilmek atarak başlıyoruz. ilmek attım şişime. Şimdi bir düz bir ters tekli lastik örgü başlatıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi sadece bu sırada ters örüyorum. Sonrasında bir düz bir ters şeklinde ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Evet, ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters. Her sırada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyoruz. Sıra başlarında ilmeklerimizi örmeden alalım ve bu şekilde örerek örgümüzü ilerletelim. Toplamda 11 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şöyle ördüğümüz her sırayı sayıyoruz. İlmek attıktan sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pullu ipliği diğer ipliğime bağladım ve ikisiyle devam edeceğiz. Öreceğimiz bu sırada ayrımları yapıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 10 ilmek ön ayrım için örüyorum. Örmeden aldığım bu ilmeği de sayarak 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örerken pulları örgünün ön yüzüne almaya dikkat edin. 10 ilmek ördük. Şöyle bir gizli artırma yaptım. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar diğer yanından artırdım. Şöyle tam artırma yaptığımız ilmeğe bir işaret takıyorum ve devam ediyorum. Kol ayrımı için de 10 ilmek örüyoruz. İlmek ördüm, artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğimi ördüm, artırmamı yaptım. Yine işaretimi takıyorum. Arka ayrım içinde 26 ilmek örüyoruz. İlmek ördüm, artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğimi ördüm, artırmamı yaptım. 10 ilmek kol ayrımı için örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğimi örüyorum ve tekrar artırmamı yaptım. 10 ilmek de ön ayrım için örüyorum. Bu şekilde ayrımlarımızı tamamlamış olduk. Artık modelimize ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Şöyle yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Her ön yüzde birer ilmeğin sağından ve solundan artırarak robamı büyüttüm. Şimdi kol ayrımlarını yapacağız. İlk önce kolları, ardından beden bölümünü öreceğiz. Artırma ilmeğine kadar örelim. ...24 ilmek olan ön ayrımı ördüm. Kol ayrımına geldim. Kol ayrımında buradaki artırma ilmeğini de kol ayrımına katarak örüyoruz. Bunu da sayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40. Artırma ilmeğini de ördüm. Bu şekilde kol ayrımında 40 ilmeğimiz var. Bu kısımdan örgümü arka yüze çeviriyorum ve tekrar kol ayrımındaki bu 40 ilmeği ters örgü yapıyorum. Artık kolu örerek devam ediyoruz. Kol ayrımındaki 40 ilmeği ördüm, tamamladım ve buradan yine ön yüze çevirdim. Bakın artırma ilmeğimiz bu kısımdaki son ilmek. Eğer bir kaydırma, fazla ilmek örmek istemiyorsanız buralara birer işaret takabilirsiniz. Her iki tarafa ilk 2-3 sırada, sonrasında gördüğünüz gibi boşluklar oluşacak ve karıştırma gibi bir durumunuz olmayacak. İlk ilmeğimi yine örmeden alıp
Bu 40 ilmeği yine ön yüzde düz örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Kol ayrımındaki 40 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilerletelim. Koldaki 40 ilmeği 40 sıra ördüm. Ördüğümüz her sırayı sayıyoruz. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz bu sırada kol ucuna başlayacağız. Kol ucu da yakada olduğu gibi sadece pamuklu iple örülecek. Onun için pullu ipimizi kesip bu kısımda sabitleyelim. Kol ucunun daha derli toplu durması için öreceğimiz bu sırada hem tekli lastik örgü kurulumunu yapıp hem de ilmek eksilteceğiz. Şöyle baştaki ilmeğimi yine her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Bir ters ördüm. Ardından 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, düz ilmeği birlikte 2 ilmeği örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Yani 3 ilmekte bir eksiltme yapmış oluyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, ilmek eksiltiyoruz. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte örerek bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek kestik. Bir ters, bir düz, bir ters, düz ilmeği örerken bir ilmek kestik. Bir ters, bir düz, bir ters, düz ilmeği örerken 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestik. Bir ters, bir düz, bir ters. Son olarak 2 ilmeğim kaldı. Şöyle bunların ikisini de birlikte örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyoruz. Düzü düz, tersi ters örerek devam edelim. Her sırada aynı işlem uygulanıyor. Bu ikinci sıramız. Lastik örgüyü 10 sıra ördüğüm ön yüzdeyim. İlmeklerini kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeği düz örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Ters ilmeğim, ters ilmeği ters örüyorum ve bir öncekinin üzerinden kapatıyorum. İlmekleri kapattım. Şimdi ön yüzden örgümüzü ikiye katlayıp tığ ile birleştirmesini yapacağız. Şöyle diğer kısmın tam köşesine tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve bu kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sabitliyorum. Ardından karşılıklı bu kenardaki ilmeklerden tığıma geçiriyorum. İlmeğimi alıp tığdaki ilmekten geçirdim. 2 ilmeğe tığımı geçirdim. Karşıdaki iki kenar ilmeğine de aynı şekilde bu şekilde örerek birleştirmemizi yapıyoruz.
Pullu kısımda da yine aynı görüyorsunuz. Şöyle kenar kısımlarını tığımızı geçiriyoruz ve aynı şekilde karşı tarafında kenar kısmına tığımızı geçiriyoruz. Şöyle. Bunu yaparken ilmeğimizi uzun tutmayı unutmayalım. Aksi takdirde bu kısım kasar. Güzel durmaz. Şöyle bakın, karşılıklı alarak devam ediyorum. Bu kısmı da tamamlayalım kol altına kadar. Birleştirmeyi tamamladım. Şöyle kalan ilmeğimi de şişime alıyorum. Örgümü düz yüze çevirdim. Bakın bu şekilde kolu tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımda pullu ipimizi tekrar bağlıyoruz. Şöyle burada bir yere sabitleyelim, bağlayalım. İpliğimi bağladım. Şimdi buradan devam ediyorum. Diğer artırma kısmına kadar arka ayrımı örelim. Arka ayrımı tamamladım. Şimdi koldaki 40 ilmeği örüyorum. Buradaki artırma ilmeğini de ekleyerek diğer tarafta olduğu gibi aynı işlemleri tekrarlıyorum. Diğer artırma ilmeğine geldim. Onu da ördüm ve örgümü çeviriyorum. Bu kısımdan sadece yine koldaki 40 ilmeği örerek aynı şekilde bu kolda yaptığımız gibi devam edelim. 40 sıra olduktan sonra da pullu ipliğimizi kesip pamuklu iplikle devam ediyoruz. 10 sıra ördükten sonra ilmeklerini kapatalım. Arka yüzde birleştirmesini yapalım. Diğer kolu da tamamlayıp gelelim. Diğer kolu da aynı şekilde tamamladım. Son olarak kalan ön parçayı da örüp arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Ön yüzde düz örgü. Bu şekilde beden kısmını ilerletelim, devam edelim. Hırkanın beden kısmını da 40 sıra ördüm. Ön yüze geçtim. Pullu ipliğimi bu kısımda kestim ve sabitledim. Öreceğimiz bu sırada kol ucunda yapmış olduğumuz gibi tek lastik örgü başlatıyoruz. 10 sıra ördükten sonra da ilmeklerini kapatacağız. Tek farkı kol ucundan burada bir ilmek eksiltme yapmadan tüm ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sırayı tamamladım ve arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Lastik örgünün ikinci sırasındayım. Toplamda 8 sıra daha örüp 10 sıraya tamamlayalım. İlmeklerini kapatalım. Örgümü 10 sıraya tamamlayıp ilmeklerini kapattım. İpimi kesmedim. Şöyle kenar kısımlardan ilmek çıkarıyoruz. Birinci ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şimdiki ilmek. Sonrasında şöyle bir bu kenardaki ilmeği, bir de gerideki ilmeğe şişimi geçirdim. Şöyle ilk önce buna, ardından arkada kalan ilmeğin tam orta kısmına batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Bunun nedeni aralarda boşluk oluşmadan bu şekilde bir ilmek çıkarma işlemi yapıyoruz. Daha düzgün görünüyor. Şöyle bakın. Şu kısımdan ilmeklerimi çıkarıyorum. 6 ilmeğim oldu. Bir tane daha. Şöyle, bu da 7. 7 ilmek çıkardım. Sonrasında bir artırıyorum.
Yine kenar kısımlardan aynı şekilde ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 3 ilmekte bir artırmamızı yapıyoruz ki kenar kısmı kasmasın. 1 2 3 artırmamı yapıyorum. Bu şekilde kenar kısımdan 3 ilmekte bir artırma yaparak ilmeklerimizi çıkaralım. Kenar kısımda 62 ilmek çıkardım. Arka yüzde bir düz bir ters örerek tek lastik örgümüzü başlatıyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum kenar kısmı için. Sonrasında bir düz bir ters, bir düz bir ters şeklinde devam ediyorum. Düz. Bakın dolayarak artırdığım ilmeği de nasıl denk geliyorsa burada ters denk geldi. Bu şekilde ters ördüm. Düz, ters, düz, yine ters denk geldi ve ters ördüm. 3 ilmekte bir olduğu için sanırım hep ters denk geliyor ve bu şekilde örüp devam edelim. Sırayı tamamladım ve ön yüze geçtim. Ön yüzde de düzleri düz, tersleri ters örerek bu kısmı bir 4 sıraya tamamlayalım. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Ön yüzdeyim. 5. sırayı da ön yüzde örelim. Arka yüzde iliklerimizi açalım. 5. sırayı da ön yüzde tamamladım. Örgümü arka yüze çeviriyorum. Bu sırada iliklerimizi açıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters, ters ördüm. 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Şöyle 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirdim. Şöyle doluyorum. Sonrasında bir sonraki ilmek düz olduğu için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve bir ilmek burada kesmiş ve iliğimi de açmış oluyorum. Kestiğimiz ilmekten sonra 10 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Her iliğin arası 10'ar ilmek olacak. Şöyle ilk önce ilmeklerin yönünü şöyle çeviriyorum sağa, bir doluyorum ve birlikte düz örerek kestim. 10 ilmek örüyorum. Üçüncü iliğimizi açıyoruz. Şöyle doladık. İlmeklerin yönünü çevirdik. İkisini birlikte düz ördük. Tekrar bir 10 ilmek. Doladım. Dördüncü iliğimi açıyorum. Birlikte örüp kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5. ve son ilik doladım. Yönlerini çevirdim ve düz örüyorum. Kalan ilmeklerim bunları da ördüm ve sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geçtik.
Bir 4 sıra daha örelim. Sonrasında ilmeklerini bu kısımda ve kol ucunda yaptığımız gibi kapatalım. Ardından bu kısımda sol önde yaka kısmının hemen köşesinden ipimizi sabitleyip bağlayalım. Aynı burada olduğu gibi ilmeklerimizi çıkaralım. Toplamda 62 ilmek olacak. Aynı şekilde bir düz bir ters tek lastik örgü yapalım. 10 sıra ördükten sonra da ilmeklerini diğer tarafı da 10 sıra örüp ilmeklerini kapattım. Düğmelerini ekledim ve bu güzel hırka tamamlanmış oldu. İpliklerim de pamuklu iplikten bir yumak kullandık. Bu kadar arttı. Yine siz başlangıçta 2 yumak temin ederek başlayın. Çünkü el farklılığı olabilir illaki. Artmaya da bilir. İpe ihtiyacınız da olabilir. Pullu iplikten ise 2 yumak kullandık. İkinci yumaktan bu kadar arttı. Bu şekilde güzel bir model elde etmiş olduk arkadaşlar. Vakit ayırıp benimle birlikte bu güzel modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeyi, yorum kısmına da yorum yazarak düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.